Hepinize merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Deadpool and Wolverine filmine bir aydan az bir süre kaldı. Ben de film için merak edilen, akılda kalan önemli soruları topladım ve sizler için bu videoda cevaplandıracağım. Deadpool and Wolverine filmi, Fox'un X-Men film serisini Marvel sinematik evrenine resmen bağlayacak ve X-Men'in en popüler iki kahramanı böylesine önemli bir olayın başrolünde yer alacak. Detaylara geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fox'un franchise içinde Deadpool'un X-Men film devamlılığını anlamak Wolverine'e göre çok daha kolay. Yine de öne çıkan birkaç karmaşık ayrıntı mevcut. Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Wade Wilson ilk kez 2009 yapımı X-Men Origins Wolverine filminde tanıtılmıştı. Filmde kiralık bir suikastçı olan Wade, Victor Creed tarafından öldürülmüş ve cesedi William Stryker tarafından akılsız, dilsiz bir ölüm makinesine dönüştürülmüştü. Her ne kadar X-Men Origins Wolverine'in jenerik sonrası sahnesi Deadpool ve Wolverine'in bu versiyon arasında bir yeniden karşılaşma işaret etse de 2016 yapımı Deadpool filmi Deadpool'un ilk ortaya çıkışını tamamen göz ardı etmiş ve farklı bir zaman çizgisinde daha çizgi romana uygun bir uyarlama yapmayı tercih etmişti. Deadpool ve Deadpool 2 filmleri X-Men film evreninde geçiyor ancak X-Men zaman çizgisinin geri kalanıyla bağlantıları belirsiz bırakılıyor. Mesela Colossus karakteri ilk X-Men üçlemesinde ve X-Men Days of Future Past'te görülen karakterin aynı versiyonu değil. Ve X-Men Apocalypse'in 1980'lerdeki X-Men ekibi Deadpool'un modern zaman ortamına rağmen Deadpool filminde bir cameo oluşturuyor. Deadpool'un ilk filminden kısa bir süre sonra geçen Deadpool 2, Cable aracılığıyla zaman yolculuğunu bizlere tanıtmıştı. Deadpool 2'nin jenerik sonrası sahnesinde Deadpool zamanda farklı noktalara seyahat ederek farklı zaman çizgilerindeki çeşitli olayları görünüşte değiştirmişti. Deadpool'un aksine Wolverine'in X-Men film zaman çizelgesi karmaşık ve çoğu zaman kendi içinde çelişmektedir. X-Men filmlerinde en az 3 farklı Wolverine varyantı yer almıştır. Orijinal X-Men üçlemesinde tanıtılan Wolverine, X-Men Days of Future Past filminde zamanda geriye giderek 1970'lere giden karakterle aynı kişidir. Ancak X-Men Origins Wolverine ile serinin geri kalanı arasındaki çeşitli tutarsızlıklar 2009 yapımı prequel'in Wolverine'in tamamen farklı bir varyant olduğunu bizlere gösteriyor. Bu arada James Mangold, Logan filminin kendi zaman çizgisinde geçtiğini daha önce belirtmişti. Ve Deadpool and Wolverine'in fragmanları Hugh Jackman'ın Wolverine'in yeni bir versiyonunu canlandıracağını bizlere gösterdi. Hayran teorileri Deadpool and Wolverine'in Logan'ın eski Wolverine'ine benzer olaylar yaşayan bir Wolverine varyantını ele alacağını, ancak onun durumunda adamantium zehirlenmesinin üstesinden geldiğini ve mutant bir kahraman olarak çalışmaya devam ettiğini öne sürüyor. Deadpool and Wolverine fragmanları Hugh Jackman'ın yeni Wolverine'in Logan'ın varyantına benzer şekilde tüm dünyasını hayal kırıklığına uğrattığını açıklasa da çizgi romana uygun kıyafeti ve daha genç görünümü aralarında bir bağlantı olmadığını doğruluyor. Deadpool and Wolverine'in çok evrenli konusu sadece baş kahramanlar MCU'ya dahil etmekle kalmayacak, aynı zamanda önceki X-Men filmleri ve Elektra gibi MCU dışı diğer Marvel filmleri tarafından sunulan çeşitli zaman çizelgelerini ve karakterlerini de kabul edecek. X-Men zaman çizelgelerindeki her noktadan karakterler, Deadpool veya Wolverine'in önceki görünümleriyle bağlantılarına bakılmaksızın filmde karşımıza çıkabilir. Örneğin orijinal X-Men üçlemesindeki Pyro, Lady Deathstrike, Toad ve Sabretooth gibi kötü adamlar muhtemelen Elliot'tan kaçmak için güçlerini birleştiren budanmış varyantlar olarak Void'de görünecek. Deadpool and Wolverine filmi bir adım daha ileri giderek Fox'un X-Men zaman çizelgelerinde kesin değişiklikler yapabilir. Void'de görülen 20th Century Fox logosu Disney'in 20th Century Fox'u satın alması ve Fox'un X-Men film serisinin kesin son için hepsini trajik bir kaderle karşılaşacağını öne sürüyor. Deadpool and Wolverine filminin sonunda Cassandra Nova, TVA ya da Deadpool'un kendisi tüm X-Men zaman çizelgesini yok edebilir. Ve hayatta kalan birkaç kişiyi MCU zaman çizgilerinden Dünya 616'ya kaçmaya zorlayabilir. Çok evrenli bir bakış açısıyla her Marvel filmi MCU'nun bir parçasıdır. Ancak yalnızca birkaç zaman çizelgesi ve karakter varyantı MCU filmleri ve dizileri tarafından tamamen kabul görmektedir. Shawn Levy'nin Deadpool and Wolverine filminde yer alan Deadpool ve Wolverine varyantları her iki karakterin de bir Marvel Studios projesinde rol alan ilk versiyonlar olarak ikinci kategoriye dahil oluyor. Spider-Man No Way Home filminin çok evrenli Spider-Man'lerine benzer şekilde bu Deadpool ve Wolverine varyantları çoklu evrende yer alan tek karakterler değil, ancak muhtemelen
muhtemelen Avengers 5 ve Avengers Secret Wars gibi gelecekteki MCU projelerinde yer alabilecek karakterler olacaklardır. Deadpool and Wolverine filminin konusunun çoğu olmasa da büyük bir kısmı MCU'nun ana zaman çizelgesinin dışında yer alıyor. Hikaye Deadpool'un kendi evreninde başlıyor ve daha önce Loki'nin 1. ve 2. sezonlarında görülen TVA merkezine hızla taşınıyor. TVA merkezi tüm uzay ve zamanın dışında yer alıyor ve Loki'nin yeni kutsal zaman çizelgesine hakim bir konumda bulunuyor. Deadpool ve Wolverine'in temel çatışması muhtemelen Void'de gerçekleşecek. Ve her iki kahraman da MCU'nun Dünya 616'sına ya da The Marvels'ın jenerik sonrası sahnesindeki Beast'in zaman çizelgesi veya Doctor Strange'in Multiverse of Madness'ındaki Illuminati'nin zaman çizelgesi gibi komşu bir evrene seyahat edebilecek. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.